Ben ve biz. Allah'ım, dünyadaki tüm kavgaları topla bir araya iki kelimeyle izah et deseniz, ben ve biz. Ben ve biz aslında insanoğlunun iki kanadı. Biri derinliği, diğeri görünürlüğü. Biri insanoğlunun kişiliği, öbürü insanoğlunun kültürü. Ben ve biz. Bizi kültür yapar. Kültürü biz yapar. Beni ise insanoğlunun iç dünyası ve biyolojisi yapar. Biyolojik olarak bizi bir yaratan varsa ki ben iman etmiş bir insanım, o zaman bizi ben olarak öncelikle kurgulamış, inşa etmiş. Benimize saygı duyan Allah'ın muradına saygı duymuş olur. Önce insanı kümülatif bir şey olarak veya sayı olarak ele almadan önce insanı bir benlik olarak ele almak lazım. Bir ben olarak ele almak lazım. Bu insan oğlunuz olabilir, kızınız olabilir, kocanız olabilir, eşiniz olabilir. Fark etmez. Eğer bunu yapmadığımız zaman bakınız, anne babalığımız evladımız üzerinde malın sahibi gibi görmeye başlıyoruz. Evladımızı mal olarak görmeye başlıyoruz. Eşler birbirlerini işte mesela aldım onu diyor. Kız almaya gidiyoruz diyor. Almaya gidiyorsunuz ha? Alıyorsunuz yani. Bir de parasını da verdiniz tabii. Bu bir kültür. Ama bu kültür bize çok ağır mal oluyor, farkında mısınız? Bu kültürün yıkımı o kadar büyük oluyor ki. Onun için eğer kültür insanın benini yıkıyorsa, ben duvarlarını parçalıyorsa, insanın benliğindeki o ilahi yazıyı yıkıyorsa, insan Kur'an'ını yırtıp atıyorsa, batsın yerin altına. Onu düzeltmek zorundayız. O ayıplı bir kültürse ayıbını atmak zorundayız. Böyledir zaten. Yoksa mı? Yoksa hasta toplum olur çıkarız. Olduk çıktık zaten. Kendini bil. Yeryüzünün en eski hikmetidir bu. Kendini bil. İnsan ne kötülük yaparsa öncelikle kendini kaybederek yapar. Dolayısıyla kendilik bilincine ben idrak ediyoruz. Tabii fıtrat, kişilik, karakter, yetenek, meziyet, zaaf, insanın kendiliği içerisinde içkin olan şeyler. Ya kişilik aslında biliyorsunuz, kişilik aynı zamanda bizim biyolojimizin de bize verdiği kimliktir. Yani biyolojik olarak gelirken getirdiğimiz bir kimlik var. John Locke'un dediği gibi tabula rasa değil insan. Yani bembeyaz bir levha değil. Bembeyaz, sıfır bir levha. Kim ne yazarsa o. Hayır. Huduri bir bilgi var eskilerin söyledikleri ifadeyle. Yani insan verili olarak doğuyor. Geliyor. Verili olarak. Onun için yeteneği nasıl izah edeceksiniz? Yeteneği. Picasso'yu nasıl izah edeceksiniz? Anlatabiliyor muyum? Nasıl olacak? Da Vinci'yi nasıl izah edeceksiniz? Hadi izah edin. Anlatabiliyor muyum? Yani yetenek aslında doğarken getirdiğiniz şeydir. Potansiyeldir tabii ki. Kinetize edeceksiniz. Onu ayrı mesele. Kim bilir hangi dağda çoban yaptık bizdeki Picasso'ların birçoğunu. Kim bilir nerelerde harcadık bizdeki Sokratesleri, Aristotelesleri. Kim bilir nerelerde harcadık biz bizdeki Einstein'ları. Çünkü insan katliamı veyahut da entelektüel katliam yaptığınızda
bu katliam sayılmıyor. Bunun cezası yok mesela. Entelektüel katliamın bizde cezası yok. Ama gerçek katillik budur. Bir insanın yeteneğini yok etmek. Hiç çocuğunuza bu açıdan baktınız mı? Verili olarak çocuğunuz hangi yetenekle verildi size, emanet edildi? Bizde şöyle bir eğitim sistemi var. Yani ailelerin zihniyetini söylüyorum. Nesi eksik? Şu konuda iyi. Sözelde iyi değil mi? Sayısalda kötü. Hemen bir sayısalcı. Çocuk oturmuş şiir yazıyor ya. Daha 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında çocuk edebiyata meraklı. Veyahut da resme meraklı. Veyahut da müziğe meraklı. Efendim, bir matematik hocasına gönderelim bunu veya kursa gönderelim. Niye? Orası eksik. Ha, tamam olacak yani. Öyle mi? Yani sizin çocuğunuz eksik olamaz zaten. Niye? Ahmet Bey'in çocuğu eksik olur mu canım? Ahmet Bey'in o. Ahmet Bey'in malı o. Eksik olur mu? Peki ne gerekiyordu? Doğrusu yeteneğine bunu artıralım. Yeteneğine, resme merakı var bu çocuğun. Bu çocuğa bir resim hocası tutalım. Budur yapılması gereken. İyi olduğu alanı büyütün. Çünkü herkes her alanda iyi olmaz ki. Yok böyle bir şey. Böyle bir eğitim yok, böyle bir terbiye yok, böyle bir pedagoji yok. Ama nasıl oluyor? Yani yanlış nasıl bu kadar bir yaygınlık kazanıyor? Pandemi bizde. Bizde her yanlış pandemidir. Herkesi kapsar maalesef. Evet, ben bilinci yokluğu, yoksulluğu, noksanlığı nasıl tanınır? Ben olmamışlık. Sevad-ı Azam diye bir kelime duydunuz mu? Hocalarım bilirler. Sevad-ı Azam. Hocam, bir daha alayım hocam. Duydunuz mu? Aynen o doğru tercüme hocam. Büyük karaltı. Sevad-ı Azam. Allah'ım. Biliyor musunuz böyle kitapların olduğunu? Sevad-ı Azam başlığıyla yazılmış kitaplar var tarihimizde. Ve bununla tırnak içinde o olmayan ümmeti kastediyorlar. Zaten o Sevad-ı Azam büyük karaltıya dahilseniz kurtuluyorsunuz. Bu büyük karaltı, yani sanırım o milyonluk bizon sürüleri var ya Afrika'daki, onlar gibi veyahut da sığırcık sürüleri uçarken görmüşsünüzdür. Büyük karaltı. Yani bazen ayı güneşi örten falan büyük karaltı bunlar. Büyük karaltı. Yok içinde ben yok. Kişi yok. Kişilik yok. Birey yok içinde. Büyük bir karaltı var. Tozu dumana da katmış geliyor. Alın size sürü. Sürü deyin ya. Bununla övünülür mü? Burada ol diyor. Büyük karaltıya dahil olursan kurtulursun. Dolayısıyla böyle bir zihniyet var. Kişilik sıvılaşması işte burada başlıyor. Bu benim tabirim. Kişilik sıvılaşması. Öyle sıvılaşıyor ki bulaşıcı bir şey olmaya başlıyor. Affedersiniz sümüksü bir şeye dönüşüyor. Kişilik sıvılaşması. Yapış yapış. Tabii ki sıvılaşma bu zaten. Yani aslında kişiliği yok, kimliği yok. Nereye koyuyorsanız o kabın şeklini alıyor. Her şey, bu kalemun gibi yer diye renk değiştirebiliyor. Bir şeye koyuyorsunuz, onun şeklini alıyor. Oradan alıyorsunuz, şekilsizleşiyor, amorflaşıyor. Acayip bir şey. İnsan amorflaşırsa insan olmaktan çıkıyor. Kitlesel ergenlik. Görmüyor musunuz içinde bulunduğumuz durumu? Ergenler ne yaparlar? Ergenler sivilceleriyle oynarlar ve aynaları kırarlar. Neden kırarlar aynaları? Çünkü yüzünü gösterir. Aynalar yüzlerini gösterir. Kendi yüzlerini görmeye dayanamazlar. Biz şart toplumları kendi yüzümüzü görmeye dayanamıyoruz. Farkında mısınız?
çok çok aldığım ve çok rahatsız olduğum bir şeyi size şikayet etmek istiyorum. Benim sorgulayıcı ve eleştirel bakışımı o kadar yadsıyor ve yadırgıyor ki, ya gene bize çaktın hoca be diyor ben. Aman Allah'ım, ne çakması? Siz kimsiniz ya? Ben de sizim ya. Kendime söylüyorum, siz benim aynamsınız. Ben size bakıp kendime söylüyorum, kendime öğüt veriyorum. Öncelikle öğüdümün muhatabı benim. Hiç kendimi dışarıda tutmadım ki. Ama ne istiyorsunuz? Ağrı kesici. Öyle mi? Ağrı kesici vereyim, öyle mi? Antibiyotik verme diyor. Ne ver? Ağrı kesici ver. Biliyor musunuz, uyuşturucuların tamamı ağrı kesicidir. Bunu duymuş muydunuz?